Yeni bir tarif videosu ile daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en orijinal haliyle kıyır kıyır muhteşem bir Napolyon pasta hazırlayacağız. Eminim bu lezzeti çok ama çok seveceksiniz. Tarife başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirden izlediğinizi yoruma yazarsanız çok sevinirim. Ben hemen işe başladım bile. Öncelikle 150 ml kadar su aldım. İçerisine 2 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı kadar elma sirkesi, 1 çimdik tuz ekledim. Şöyle güzelce çırpıp hemen bir kenara bıraktım. Diğer taraftan 5,5 su bardağı kadar çok amaçlı unu uygun bir leğenin içerisine aldım. Orta kısmına şöyle bir çukur açtıktan sonra üzerine 300 gram oda ısısında yumuşamış değil de buzdolabında tamamen soğumuş olan tereyağını ekliyorum. Soğuk olması çok önemli, aklınızda bulunsun. Eğer isterseniz rendeden geçirip de ekleyebilirsiniz. Ben rendeyi bir daha kirletmek istemedim açıkçası. Şöyle zaten elimizle ovaladığımızda kıvamını almaya başlayacaktır. Hemen yavaş bu şekilde yaptım. Hızlıca kıvamını almaya başladı. 3-4 dakika içerisinde yağ tamamen hamurun içerisine yemiş, yani girmiş oldu. Videoda gördüğünüz kıvamı aldı. Hemen orta kısmına tekrar bir çukur açtım. Hazırladığım sulu karışımı yavaş üzerine ekleyerek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hamur bu şekilde istediğim kıvama geldi. Hemen hızlıca bir poşetin içerisine alıp tamamen soğuması için yarım saat kadar buzdolabında dinlenmeye alıyorum. Eğer daha hızlı soğumasını isterseniz buzdolabının buzluk kısmında da 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Hamur tamamen soğuduktan sonra buzluktan çıkardım ve merdane yardımıyla açabildiğim kadar açıyorum. Biraz milföy tekniğiyle çalışacağız. Milföy hamuru gibi hazırlanıyor ama tabi lezzeti milföye göre çok daha farklı, daha kıyır ve daha güzel bir hamur olacak. Videoda gördüğünüz gibi önce enine, daha sonra uzunluğu olacak şekilde 3'e katladım. Orta kısmı açılmasın diye böyle hafif baskı uygulayarak birbirine yapıştırıyorum. Daha sonra açarken kolaylık olsun diye bu işlemi uyguladım. Tekrar poşete yerleştirdim. Yine bir yarım saat kadar buzluğa attım. Tamamen hamurun soğumasını bekledim. Daha sonra tekrar çıkarttım ve aynı işleme devam ediyorum. Bu aşamada buzlukta beklediği için hamurun üzeri hafiften bir ıslak olabilir. Islaklık oluşmuş olabilir. O yüzden unlamayı ihmal etmeyin ama çok da fazla un kullanmamaya dikkat edin. Şimdi yavaş baskı uygulayarak hamuru açabildiğimiz boyutta açmaya devam edelim. Hamuru olabildiğince incecik açtıktan sonra eşit ölçülerde keselim. Ben birazcık büyük kestim. Çok fazla katlı bir pasta olmasını istemedim. Zaten bir hamur piştiğinde 2-3 hamur kalınlığında oluyor açıkçası. Milföy gibi baya bir kabarık hamur oluşuyor. Üst üste normalde 8 kat hazırlanır ama 8 kat olduğunda da çok kabarık olduğu için ben sevmiyorum. O yüzden boyutunu büyük tutup katını az yapıyorum. Sizlere de tavsiyem bu yönde ama isterseniz tabii dediğim gibi daha küçük boyutlarda, daha katlı pastalarda hazırlayabilirsiniz. Hemen fırın tepsisine aldım. Çok fazla kabarmasını, yani yöndemsiz kabarmasını istemediğim için üzerine çatalla delikler açtım ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderiyorum. Şimdi geçelim butter kremi hazırlamaya. Yani tereyağlı bir krema hazırlayacağız. Bunun için kullanacağımız malzemelerin sıcaklığı çok önemli. Tamamı buzdolabından çıkmış halde kullanılırsa daha güzel olur. 300 gram kadar buzdolabından çıkardığım tuzsuz tereyağının içerisine 600 gram kadar kondense milk, yani koyulaştırılmış süt ekledim. Bunu büyük marketlerde bulabilirsiniz. Bulamayanlar süt reçeli de kullanabilirler. Orijinal krema bu şekilde 1'e 2 şeklinde hazırlanıyor. Krema kıvamına gelene kadar çırpmanız yeterli. Çok pratik. İçerisine vanilin eklemeyi de unutmayın. Burada göstermedim ama hani esans vanilinlerden de ilave ederseniz daha güzel olur. Bir de size çok önemli bir şey daha söyleyeceğim.
göstereceğim. Kullanacağınız tereyağının tadına mutlaka bakın. Tereyağının tadı gerçekten bu tarif için özellikle kremada, yağlı kremalarda çok çok önemli. Tadını sevmediğiniz bir tereyağını kullanmayın, yoksa pastayı yiyemezsiniz. Aklınızda bulunsun. Bu arada katlar, yani hamurlarımın tamamı fırından çıkmıştı. Tamamen soğuttuktan sonra hemen katları yerleştirip aralarına kremasını sürüyorum. Sonuncu katı yerleştirdikten sonra geleneksel bir Napolyon pasta sunumunu yaptım. Yani üzerinden bastırıp üzerini tamamen düzleştirip sonra tekrardan üzerine kremasını sürüyorum. İsterseniz o işlemi yapmadan da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada bu kremayı genelde bazen birçok kişi daha sıvı olarak hazırlıyor. Ama ben bu pastayı yumuşamış haliyle gerçekten hiç sevmiyorum. Yani dünya ikiye ayrılıyor diyebilirim bu pastanın hazırlamasında. Bazıları kremasını çok sıvı seviyor. Bazıları da benim gibi koyu seviyor ve tatlıyı, pastayı daha çıtır çıtır seviyor. O yüzden benim tavsiyem bu yönde. Daha sıvı şekilde kesinlikle hazırlamanızı önermem. Pasta daha böyle kıyır kıyır kıvamda olursa daha da güzel olur. Yoksa ıslandıktan sonra bana göre Napolyon'un bir anlamı kalmıyor açıkçası. Geriye kalan hamurları da birleştirip pişirmiştim. Onları da kırıntı haline getirdim. Üzerine serptikten sonra hemen bu şekilde servise hazır hale getirdim. Bir Napolyon pastayı kestiğinizde bu şekilde bir ses gelmiyorsa o artık Napolyon pasta değildir. Ya Medovik'tir ya normal bir pastadır diye düşünüyorum. Gerçekten bence Napolyon'un en önemli özelliği bu. Muhteşem oluyor bu şekilde. 1-2 saat kadar dinlendirdikten sonra servis ederseniz çok daha güzel olur açıkçası. Ben hemen servis ettim. 1-2 saat dinlendirdikten sonra da, hatta ertesi güne kaldığında bile kıyırlığından hiçbir şey kaybetmemişti. Mükemmel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.